Her şeye rağmen burada kalmana sebep olan şey ne? Demir kim? Senin şeytanların nerede ya? Doğru zamanı bekliyorlar. A var, O var. Bir de N var. Daha 17 yeni bölümde neler olacak? Aras kardeşinin Teoman olduğunu artık öğrenmeli diyenler videomuzu beğensin, sayımızı hep birlikte görelim. Ayrıca daha 17 dizisi asla final olmasını isteyenler de yorumlarda fikirlerinizi mutlaka yazın. Çünkü bana kalırsa dizide hala açılması gereken çok fazla konu, ortaya çıkması gereken büyük sırlar ve izlemeyi beklediğimiz önemli yüzleşmeler var. Hazırsanız fragmandaki bütün detayları sırayla konuşacağımız analiz videomuza başlayalım. Sonunda uzun zamandır beklediğimiz fragman geldi ve pazar akşamı gerçekten nefes kesecek bir bölüm bizleri bekliyor gibi duruyor. Son birkaç bölümde dizimiz biraz yavaşlamış, bazı olaylar gereğinden fazla uzatılmış ve dizi zaman zaman sıkıcı olmaya başlamıştı. Fakat yeni fragmana baktığımızda bu bölümle birlikte temponun yeniden yükseleceğini düşünüyorum. Fragmanda kısa kısa gösterilen ama aslında çok önemli olan bir sürü detay var. Öncelikle Teoman'ın artık bazı şeyleri hissetmeye başlamasından söz edelim. Teoman fragmandan anladığımız kadarıyla artık ailesi ne derse onu yapan, önüne konulan hayata fazla sorgulamadan devam eden biri olmaktan çıkmaya başlıyor. Bugüne kadar Şebnem ve Hakan'ın kurduğu düzenin içinde büyüdü. Onların anlattığı her şeyi doğru kabul etti. Fakat yaşanan son olaylardan sonra Teoman'ın kafasında ciddi soru işaretleri oluştuğunu görüyoruz. Kendisinden bir şeyler saklandığını hissetmeye başladı ve bu his onu gerçeğin peşinden gitmeye zorlayacak. Teoman dışarıdan bakıldığında zaman zaman şımarık, umursamaz ve sönük bir karakter gibi görünebilir. Fakat aslında bir şeyi gerçekten istediğinde onu elde edene kadar uğraşabilecek kadar hırslı biri. Şimdiye kadar bu yönünü fazla görmedik. Çünkü hayatta peşinden gitmesi gereken gerçek bir amacı yoktu. Ancak kendi ailesi ve geçmişiyle ilgili şüphe duymaya başladığı anda tamamen değişeceğini düşünüyorum. Yeni bölümde gerçeğin tamamını öğrenmese bile doğru soruları sormaya başlayacak ve kendisinden saklanan sırra hiç olmadığı kadar yaklaşacak. Fragmanda Şebnem'in Teoman'a çok sert bir tokat attığını görüyoruz. Bana göre bu tokat sıradan bir anne-oğul tartışmasının sonucu değil. Teoman büyük ihtimalle Şebnem'e geçmişiyle ilgili sorular soracak. Bazı çelişkileri yüzüne vuracak ve Şebnem de kontrolü kaybettiği için ona tokat atacak. Şebnem bugüne kadar Teoman'ı sözleriyle yönlendirmeye çalıştı. Fakat Teoman ilk defa onun söylediklerine inanmayıp daha fazlasını öğrenmek isteyince panik yapacak. Bu tokat Teoman'ı susturmak yerine daha da hırslandıracak. Sözde ailesi olarak bildiği insanların ondan ne sakladığını öğrenmek için var gücüyle mücadele edecek. Hatta bu olaydan sonra Şebnem'e olan güveni tamamen sarsılabilir. Teoman ve Deniz arasındaki ilişkinin de her bölüm biraz daha iyi bir noktaya geleceğini zaten daha önce söylemiştim. Deniz, Teoman'ın sadece şımarık ve sorumsuz tarafını değil, içinde sakladığı kırgınlıkları da görebilen kişilerden biri. Teoman da Deniz'in yanında kendisini daha rahat hissediyor. Aralarında şu anda tam anlamıyla bir aşk başlamış değil. Fakat yeni bölümle birlikte ilk ciddi sinyallerin geleceğini düşünüyorum. Teoman şımarık çocuk tavırlarından çıktıkça, sorumluluk almaya ve kendi kararlarını vermeye başladıkça Deniz'le daha fazla yakınlaşacak. Deniz'in Teoman'a yaklaşımı da değişecek. Çünkü onun gerçekten mücadele ettiğini görecek. Özellikle Teoman'ın ailesine karşı durması ve gerektiğinde Aras'ın yanında yer alması, Deniz'in ona bakış açısını büyük anlamda değiştirebilir. Bu ilişki ilerleyen bölümlerde dizinin en dikkat çeken ilişkilerinden biri olacak. Tabii ki bu dediklerimize daha var ama fragmanda ilk adımlarının atılacağını düşünüyorum. Yeni bölümde çok büyük bir romantik sahne izlemeyebiliriz ama aralarındaki mesafenin azaldığını göreceğiz. Fragmanın devamında Leyla'yı hastanede görüyoruz. Leyla'nın başına gelen olay Aras'ı oldukça sarsmış gibi duruyor. Aras Leyla'nın yanından bir an bile ayrılmayacak ve onun iyi olduğundan emin olmadan hastaneden uzaklaşmayacak. Aras'ın Leyla'ya karşı hislerini açık açık söylemese bile davranışlarından anlayabiliyoruz. Leyla zarar gördüğünde
Aras'ın bütün öfkesi ortaya çıkıyor ve kendisini suçlamaya başlıyor. Ancak Hakan ve Şebnem hastaneye geldikten sonra ortamın bir anda gerileceğini tahmin etmeyen yoktur. Hakan Aras'ı çok sert bir şekilde uyaracak ve kızından uzak durmasını söyleyecek. Hatta Leyla'nın başına gelenlerden Aras'ı sorumlu tutabilir. Aras normal şartlarda Hakan'a geri adım atmadan karşılık verirdi. Fakat bu kez Leyla zarar gördüğü için bir anda fazla kafa tutmayabilir. Yine de Hakan'ın söylediklerini ciddiye alacağını düşünmüyorum. Çünkü Aras ne kadar uzak durmaya çalışsa da Leyla'yı yalnız bırakabilecek biri değil. Leyla da hastanede yaşananlardan sonra Aras'a daha açık şekilde destek olacak. Aras'ın kardeşine ulaşması için ona yardım edeceğini söyleyebilir ve bu meseleyi kendi başına da araştırmaya başlayabilir. Leyla'nın Hakan ve Şebnem'in konuşmalarından bazı şeyler duyması ya da evde saklanan bir belgeyi bulması mümkün. Hatta Aras'tan önce Teoman'ın kimliğini öğrenen kişi Leyla bile olabilir. Ben hala bu büyük sırrı ilk öğrenecek kişinin Teoman olacağını düşünüyorum. Çünkü Teoman'ın önce kendi gerçeğini öğrenmesi ve ardından Aras'la yüzleşmesi diziyi daha duygusal bir hale getirebilir. Fakat Leyla'nın öğrenmesi de beni şaşırtmaz. Aras için hem zorlu hem de kardeşine en fazla yaklaştığı bölümlerden biri olacak. Fragmanda Aras ve Teoman'ın sırt sırta verip arabayı geri almak için kavga ettiklerini görüyoruz. Bu sahne bana göre sadece aksiyon için yazılmış bir sahne değil. Asıl önemli olan Aras ve Teoman'ın farkında olmadan gerçek anlamda birlikte mücadele etmesi. İzleyici olarak biz onların kardeş olduğunu biliyoruz. Fakat onlar hala birbirlerine farklı gözlerle bakıyor. Buna rağmen tehlike anında birbirlerini korumaları, aralarındaki bağın şimdiden oluşmaya başladığını gösteriyor. Abi kardeşin sırt sırta verip aynı kişilere karşı mücadele etmesi, izleyenlerin çok hoşuna gidecek gibi duruyor. Bu sahneden sonra Teoman'ın Aras'a olan bakış açısının değişeceğini düşünüyorum. Fragmanda ayrıca Hakan'ın bazı kişileri kaçırdığını görüyoruz. Detay çok kısa gösterildiği için kim oldukları belli değil. Fakat ben kaçırılanların Aras'ın arkadaşları olacağını düşünüyorum. Hakan Aras'ı durdurmak için çevresindeki insanları kullanacak ve onu tehdit edecek. Aras'ın eli kolu bağlansa da yardımına Teoman koşacaktır. Gelelim Serhat'tan gelen harflere. M, O, N, A harfleri ipucu verildi. Neden bütün isim gelmedi diye ben de düşünmedim değil. Ama şimdilik bunlarla yetineceğiz. Aras'ın aklına Teoman gelmeyecek. Gelse bile o olamaz diyerek o ihtimali eleyecek. Yeni gelecek karakteri kardeşi sanabilir diyenler var. Olamaz. Çünkü yeni gelecek karakterin ismi Doğukan ve Aras'tan büyük. Aras için kritik dönem başlıyor. Teoman geçmişini araştırırken Aras da kardeşinin peşinden gidecek ve ikili aynı yolda kesişecek.